Hoş geldiniz. Psikolojide intikam uyku ertelemesi, revenge bedtime procrastination olarak geçen bir olgu var. Bu duruma göre bizler gün içinde zamanımızı verimli bir şekilde kendimize ayıracak şekilde eşit olarak bölerek yönetemediğimiz için 24 saatlik zaman dilimi bize yetmiyor ve irrite olarak bu durumu kabul edemiyoruz. Daha hiçbir şey yapamadan gün bitti, kabul etmiyorum diyoruz. Ve bu sinir bozucu durum yüzünden işi inada bindirerek intikam alıyoruz. Ben bugün kendim için mutlu olacak bir şey yapmadım, yapana kadar inadına uyumayacağım işte diyoruz. Bunun üzerine kendimize kontrollü bir serbest zaman yaratmak istiyoruz ve bunu geceleyin yapmış oluyoruz. Bu yüzden keyfi bir uyku ertelemesi söz konusu. Bu durum karşısında kendimizi ancak gün ağrırken uyurken buluyoruz. Beynimiz ise bozulan bu uyku rutinimizden ötürü bir takım fiziksel ve zihinsel semptomlar geliştirmeye başlıyor. İlk etapta sabahlara kadar uyuyamamamızın bir sonucu olarak kafamızın kazan gibi olma hissi var. Beyin bu noktada ilk alarmlarını vermeye başlıyor. Biz de o sırada ona şunu diyoruz. Yemedik ulan yemedik. Bütün gün online oyun oynayıp Instagram'da kaydırdığımız için ve geçmiş günlerde de aynılarını yaptığımızdan ötürü anca öğlen uyandığımız için zaten uyandıktan birkaç saat sonra tekrar hava kararıyor ve yine mi akşam oldu Kabul etmiyorum, tamam mı? Kabul etmiyorum ulan. diye sinirleniyoruz. Ve bu zinciri kırmak için belki de senelerce hiçbir şey yapmıyoruz. Zamanla bu alışkanlıktan ötürü vücudumuza büyük bir uyku borcu biriktirmiş oluyoruz ve vücudumuz muhasebe açısından içeride oluyor. Bunun sonucunda da şimdi söyleyeceğim bazı önemli kronik problemlerle birlikte yaşamaya başlıyoruz. Normal şartlarda 10 günde iyileşecek olan basit bir sıyrık aylarca geçmeyebiliyor. Derinin sadece en üst katmanı kesildiği halde o basit kapanma bile bu kadar uzun sürebiliyor. Kanayacak ölçüde bir kesikte ise kabuk bağlayan yaranın kabuklarını dökmesi daha da uzun aylar sürebiliyor. Kronik bağırsak rahatsızlıkları yani sindirim düzensizlikleri en sık etkilerden. Kronik kabızlık veya kronik ishal. Bu noktada vücut savaş veya kaç modunda olduğu için hangisinin gerçekleşeceği tamamen kişinin bünyesiyle alakalı. Çünkü her bünyenin otoimmün reaksiyonu farklıdır. Net olarak bunlardan hangisinin bizlerde olacağını söyleyemeyiz. Bir başka problem insülin direnci geliştirmesi. Bu hem gece uykusu alınmadığı için oluyor hem de gündüz öğleden sonraya kadar uyuyup öğün atladığımız için. Çünkü iki öğün arasında büyük bir boşluk oluşuyor ve bu boşlukta kan şekeri fazla düşüyor. Yani hem doğrudan hem de dolaylı yoldan insülin direnci geliştirmenize neden oluyor diyebiliriz. Özellikle akşam yemeği sonrası tokat gibi çarpan insülinin ardından koltukta yığılıp uykuya dalacak kadar kafanız gidiyorsa insülin direncinden şüphelenebilirsiniz. Tabi gün içinde çok fazla fiziksel efor sarf etmediyseniz dediğim geçerli. Kan şekeri dengelenene kadar sindirim amaçlı mideye giden kan beynimizden de gittiği için bir miktar uyuşukluk yaşanması normal. Hatta insülin direnci olmayan sağlıklı bireyler açısından düşünürsek erkeklerin bu akşam yemeği sonrası çöken ağırlıktan daha çok etkilendiğini hatırlıyorum. Ufak bir bilgi olsun. Bugün ise konuştuğumuz bu durumun ekstradan insülin direnci sebebiyle daha yoğun etkilenmesi. Başka bir faktör olarak kişinin duygusal dengesizlikler yaşaması durumu var. Stres, anksiyete, depresyon gibi duygusal bozuklukları tetikleyebiliyor. Bu durumu panik atak yatıştırma videomun 3. maddesinde daha detaylı olarak anlatmıştım. Navy SEAL bu nefes tekniğiyle sakin kalıyor isimli video. Kartlara da koyalım. Konusu gelmişken sizlere faydası olsun. Gece uykusunu uzun süreli ertelediğimiz vakit zihinsel fonksiyonların bozulmaya başladığını görüyoruz. Sanki birisi bizi yandan itmiş gibi ani bir denge kaybı ile vücudun bir tarafa doğru boşluğa düşmesi hissi. Aniden o tarafa doğru yıkılmaya başlıyorsunuz. Bakın bu kadar spesifik örnekleri hiçbir videoda anlatmazlar. Konsantrasyon ve dikkat eksikliği yaşatır deyip geçerler. O videolardan çıktığınızda aklınızda hiçbir şey kalmaz. Ben ise koordinasyonu ve motor becerileri nasıl olumsuz etkilediğini günlük hayatımız içinden örneklendiriyorum. Yaklaşık 4 senedir YouTube'dayım. Diğerlerinden farkım hala görülmedi. Bakalım ne zaman akıllanacaksınız? Tüm bu saydıklarımı telafi uykusu dediğimiz 8 saatten fazla uyuyarak veya gündüz uykusuyla tersine çeviremiyoruz. Mutlaka içinde bulunduğumuz ülkenin o an gece olduğu zamanda uyumamız gerekiyor. Yoksa tüm bu yukarıda saydıklarım bizim için kronik bir vaka olarak kalmaya devam eder. Bunların yanı sıra strese bağlı saç dökülmesi telojen efluviyumu anlattığım videomda da sözünü ettiğim gibi gece uykusunu almamak kortizolu arttırır. Vücut savaş veya kaç moduna girdiği için kıl köklerini olması gerekenden erken uyku evresine sokar. Yani gece uykusu yoksunluğu ilkel beyin için bir stres olarak algılanır ve kronik stres de saçın büyüme dengesini bozar.
çok daha detaylı olarak evrimsel biyolojiye girerek bu durumu Telogen Effluvium videomda anlatmıştım. Onu da sağ üstteki kartlara ekleyelim. Oraya tıklayarak o videoya da yönlenebilirsiniz. Sonuç olarak uyku kaçağı olmak bizim verimsiz geçen şimdiki zamanı kabullenemememiz kaynaklı gelişir. Gece uykusunu erteleyecek şekilde bir intikam alıyoruz. Bu intikamı esas kendimizden aldığımızın farkında olmadan aslında sadece kendi total ömrümüzden çalıyoruz. Peki bu intikam uyku ertelemesini nasıl tersine çevirebiliriz? Günlük sosyal medya kullanımını 15 dakika, oyun oynama alışkanlığımızı da 1 saatte sınırlandırarak bunları yaptığımız vakit gün çabuk bitmiyor. Diğer hobilerimize de geceleyin değil gün içerisinde vakit ayırabilir hale geliyoruz. Bir tamamlanmışlık hissi içerisinde yatağa girmiş oluyoruz. Çünkü yapılacaklar listesindeki neredeyse her maddenin yanına bir tik koymuş olduk ve spesifik olarak o gün için kafamızda kalmamış oldu. Bu yüzden işi inada bindirip intikam alma faktörü de devreye girmez. Özetle sonunu kabul edemediğiniz bir günün oluşmasını istemiyorsanız ilk etapta siz günün doğru yaşandığından emin olacaksınız. Vay be, çok büyük konuştun. Çok ayıp. Derhal çık buradan. Çıkıyorum zaten. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.